İnsanlar genellikle gençlik dizilerini kötüler, ancak kültürün çok önemli bir parçası olduklarını inkar edemezsiniz. Aynı zamanda aldatıcı bir şekilde basittirler, çünkü gençlerin hızla gelişen düşünme, konuşma ve hareket etme biçimlerini yakalamak gerçek bir sanattır. Gossip Girl ve 90.210 gibi zengin çocuk dizilerinden Gilmore Girls ve Degrassi gibi daha ayakları yere basan dizilere kadar, her nesil tartışacak, ilişki kuracak ve gönderme yapacak kendi karakterlerini hak ediyor. Ginny Georgia her zaman Riverdale gibi inançsızlığın biraz daha askıya alınmasını gerektiren bir diziyle, Skins gibi daha cesur bir dizinin ortasında bir yerde durmuş olsa da, her zaman medyada sıklıkla vurgulanmayan önemli konulara değinmiş ve bu süreçte çok eğlenceli olmuştur. Ne yazık ki, 3. sezon ikincisini birincisi için feda ediyor ve onu bağımlılık yaratan bir izleme haline getiren eğlence faktörünün büyük bir kısmını kaybediyor. Ginny Georgia 3. sezon ne hakkında? Ginny Georgia 2. sezon, Georgia'nın Paul ile yaptığı gösterişli düğünde tutuklanmasıyla büyük bir uçurumla sona eriyor. Hemen ardından 3. sezon başlıyor ve Georgia'nın Cynthia'nın kocası Tom'u öldürmekten yargılanması, Gil ve Ziona Austin ve Ginny'nin babaları olma konusunda daha aktif bir rol üstlenme şansı veriyor. Austin'in Georgia'nın işlediği suça tanıklık etmekten duyduğu gizli suçluluk duygusundan ve mücadelesinden faydalanarak onu Ginny'ye tamamen düşman etmeye çalışırken, Zion'un niyetinin daha saf olduğu görülüyor. Ginny başlangıçta kaçınma yolunu seçip hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışsa da, Zion'un ısrarıyla bir şiir kursuna katılır. Orada kendini sanat yoluyla ifade etmeyi öğrenir ve Marcus'tan ayrıldıktan sonra potansiyel bir aşk ilgisi olan Wolfe ile tanışır. Marcus'tan bahsetmişken, depresyonunu alkolle uyuşturarak karanlık bir yola girmeye devam ediyor. Maximum, Silver ile filizlenen bağı, eski sevgilisi Sophie ile kalan kimyası ve Mang'daki karmaşık ve sürekli gelişen dinamikler arasında hokkabazlık yaparken ona göz kulak olma baskısı hissediyor. ABB'ye, beden imajı sorunları ve annesiyle olan karmaşık ilişkisiyle başa çıkmak için sağlıksız başa çıkma mekanizmalarına yönelmeye devam ediyor, ancak beklenmedik bir kaynakta biraz ışık ve umut buluyor. O arada Nora, Georgia'nın Ginny'nin ısrar ettiği kadar masum olmadığından şüphelendiği için Ginny'nin yanında olmakta zorlanır. Ve bunu düşünen tek kişi de o değildir. Paul de Georgia'ya karşı hisleriyle boğuşmaktadır, özellikle de Georgia'nın davranışları siyasi kariyerini olumsuz etkilemeye başladıktan sonra. Ginny Georgia'nın 3. sezonunda büyük bir tempo sorunu var. Yayın akışının şişirilmesi bir salgın haline gelmiş durumda ve 40 dakikalık bölümleri saatler süren işlere dönüştürüyor ve Ginny Georgia 3. sezon bu durumdan muzdarip. Son zamanlarda stüdyoların yazarlara içeriklerini, ikinci ekran dostu hale getirmelerini, yani insanların telefonlarında gezinirken arka planda izleyebilecekleri şovlar hazırlamalarını söylediğine dair haberler var ve korkarım Ginny Georgia böyle bir notun kurbanı olmuş olabilir. Ginny'nin ailesiyle yaşadığı çatışmalar ya da makin arkadaşları tarafından reddedildiğini hissetmesi gibi ilk seferde sert bir şekilde vuran sahneler hızla gereksiz hale geliyor ve izlerken TikTok'ta geziniyor olsanız bile hikayenin genel hatlarını gözden kaçırmanız imkansız hale geliyor. İzlerken Reddit'te gezinmeyen seyirciler, bilgilerin aşırı açıklandığını ve gereksiz yere 4 ya da 5 kez daha özetlendiğini görecek, bu da olay örgüsünü sıkıcı bir hıza yavaşlatacaktır. Ginny Georgia'nın kurduğu kalabalık dünyayı her zaman takdir etmişimdir. Örneğin, manga çekirdek gruplarının dışında çeşitli arkadaşlar vermek, lise olaylarını her zaman daha etli ve gerçekçi hale getirdi. Bu sezon Braysha, Silver ve Tris adlı yeni öğretmen gibi karakterlere parlayacak anlar vererek bunu iyi bir şekilde yapmaya devam ediyor, ancak diğer karakterlere odaklanmak daha şaşırtıcı olduğunu kanıtlıyor. Mitchell ya da Porter'a saygısızlık etmek istemem, zira her ikisi de yetenekli oyuncular, ancak her ikisine de bu kadar çok solo sahne verme kararı kafa karıştırıcı ve sonuçta iki başrolümüzün hikayelerini zenginleştirmek yerine dikkatlerini dağıtıyor. Paul'un karakterinin bu sezon gittiği yönde tuhaf ve hayal kırıklığı yaratacak şekilde aşırı basitleştirilmiş. Georgia'nın duruşmasına harcanan zamanda bir başka yanlış adım, zira diziyi bir mahkeme salonu dramasına dönüştürme kararı işe yaramıyor. Birincisi, özellikle zorlayıcı değil ve o kadar inanılmaz bir şekilde uygulanıyor ki, dizinin keşfettiği daha ciddi temaların altına oyuyor. İlk 2 sezonda, birkaç zekice paralellik ve şaka dışında, geriye dönüşlerin dahil edilmesi için bir neden varken, şimdi çok az amaca hizmet ediyorlar ve kimsenin genel yayına özellikle katkıda bulunmuyorlar. Ginny Georgia 3. sezonda güçlü anlar var, ancak bunlar o kadar çok hoşgörülü kabartmanın altına gömülmüş ki, insan daha keskin, daha sıkı ve daha özlü bir kurguyla neler olabileceğine hayıflanmadan edemiyor. Ginny Georgia'nın 3. sezonu oyuncularını zorluyor.
Memleri hepimiz gördük. Viral olan baskı olimpiyatları sahnesinden Ginny'nin selamının bir tepki fotoğrafına dönüşmesine kadar, bu dizi her zaman biraz sevimsiz anlardan payına düşeni almıştır. Her ne kadar seslendirmeler hala yüzünüzü buruşturacak şekilde aşırı öfkeli olabilse de, Hovey ve Gentry'nin yetenekli oyuncular olduğunu ve bu malzemeyle gerçekten etkileyici işler çıkardıklarını inkar etmek mümkün değil. Hovey'nin karşı konulmaz karizması ve komedi becerileri hala tam olarak sergileniyor, ancak bu sezon Georgia'nın travmasını daha derinlemesine incelemesine ve dramatik yeteneklerini de sergilemesine izin veriyor. Georgia ve Paul arasındaki özel bir sahne tüylerimi diken diken etti ve sizin de kalbinizi kıracak. Aynı şey, Ginny'nin kendine zarar verme mücadelesini özellikle dokunaklı ve etkili kılan Gentry için de söylenebilir. Ne yazık ki, bu hikayelerde tekrar faktöründen muzdarip ve ikilinin her sahnede hıçkırıklara boğuluyor gibi görünmesi yorucu olmaya başlıyor. Sonunda duygusal olarak manipülatif hissettirmeye başlıyor ve etkisinin bir kısmını kaybediyor. Her sahne onda gibi görünüyor ve bu, artı sürekli iniş çıkışlar, ergenlik döneminin bir parçası olsa da, biraz daha incelik daha ilginç bir nüans yaratabilirdi. Terapi ve akıl sağlığına odaklanılması ferahlatıcı, ancak dizi o kadar çok şeyi ele almaya çalışıyor ki, her karakterin temsil etmesi ve üzerinde çalışması gereken bir ıssuya marka simgesi ile okul sonrası özel alanına girebilir. Yazım sorunlarına rağmen, Weisslas ve Douglas'ın göze çarpan performanslarını takdir etmemek ayıp olur. Weisslas gösteriye çok ihtiyaç duyulan neşeyi veriyor ve her sahneye taze, cesur bir enerji enjekte ediyor. İzlemesi mutlak bir zevk, içinde bulunduğu her sahneyi kolaylıkla çalıyor. Başka ellerde ABB'ye tek boyutlu, açıkçası oldukça çekilmez bir karakter olabilirdi ama Douglas ona şok edici bir derinlik ve katman kazandırıyor. Huysuz tavrının altında umutsuzca saklamaya çalıştığı açık bir kırılganlık var. Bu da onu empatik ve desteklenmesi kolay biri yapıyor. Son birkaç sezondur genişleyen rolü en iyi kararlardan biri olduğunu kanıtladı. Ginny Georgia 3. sezon, kendine zarar verme ve bağımlılıktan TSSB ve ergen hamileliğine kadar her şeyi cesurca keşfettiği için övgüyü hak ediyor, ancak uygulama biraz işe yarayabilir. Dizinin ağır eli ve zayıf temposu, sabun köpüğü gibi başlayan diziyi oturup izlemesi zor bir hale getiriyor. Oyuncuları suçlayamazsınız, çünkü ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve çoğu zaman onu yükseltiyorlar, ama ne yazık ki, oyunculuk onu kurtarmak için yeterli değil. Umarız Ginny Georgia 4. sezon daha eğlenceli ve odaklanmış anlatım seçenekleriyle formuna geri döner. Ginny Georgia 3. sezon şimdi Netflix'te yayında.